Ben kendi cevabımı buldum. Peki siz neden hala Night Online oynuyorsunuz? Bu oyunu oynamak için sebebiniz nedir arkadaşlar? Lütfen yorumlarda buluşalım. Cümleten selamünaleyküm sevgili YouTube ailesi. Bugünkü videomuz benim kanalımda alışılmışın dışında bir video olacak. Night Online oynayan bir takipçim Instagram üzerinden bana mesaj atmış ve bazı sorular sormuş ve kendince isyan etmiş, kendince haklı sistemlerde bulunmuş bana. Demiş ki kardeşim merhaba, artık Night Online oynamak istemiyorum. Oyun tamamen pay to win oldu. Bu kadar ilgisiz bir yönetimin oyununda adım başı para veriyoruz ve paramızla rezil oluyoruz demiş. Oyun o kadar yozlaştı ki yıllardır beraber oynadığımız arkadaşlarımız bile 3 kuruş para için sırtımızdan vuruyor. 3 kuruş para için oyunun bu bataklık döngüsüne ben dahil birçok arkadaşım kendimizi kaptırdık demiş. Night Online mekanikleri benzeri ve PvP sistemi benzeri olan bir MMO tarzı oyun istiyorum demiş. Artık Night Online oynamak istemiyorum ve bana Rise Online'dan hiç bahsetme bile demiş. Adam burada doğru söylemiş zaten. Night Online nasıl bir pay to win bataklığındaysa aynı şekilde Rise Online da öyle bir bataklıkta. Hani Rise'la Night Online'ın arasında şöyle bir fark vardır. Belki Rise Online tarafında çok fazla hile cost falan dönmüyordur. Onun haricinde aynı bok yani. Pazarı aynı çeteler, farmı aynı çeteler. İki oyun da zaten birbirinin kopyası arkadaşlar. O yüzden ikisi de aynı bokun laciverti diyebiliriz. Artık Night Online günden güne daha da fazla pay to win olmaya başladı. 3 yıldır bu oyunu oynuyorum ve oyuna 150 bin liradan fazla yatırım yaptım demiş. Ve çarımın hala bir sürü eksiği var demiş arkadaş. Gün geçtikçe kendimi daha da kaptırıyorum diyor. Legal yoldan oyunda para kasma diye bir şey yok. Oyun içinde pazarcılar çete gibiler zaten. Dışarıdan geleni barındırmazlar. Pazar yapmak gerçekten çok zor. Bir de pazarda şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. 10 tane 15 tane pazar çarı olan adamları görüyorsunuz ya. Günde 2 tane 3 tane item satacak diye bir sürü elektrik parası vermezler yani. Onu da söyleyeyim size. O gördüğünüz adamların genelde sanal bilgisayarları oluyor. Sanal bilgisayarla elektrik masrafı olmuyor. Çünkü pazarda her gün 50 tane 100 tane item satılmıyor. Her gün bir sürü paralık yani binlerce TL'lik item satılmıyor. Bunu da söyleyeyim. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Farm olayına gelelim. Legal olarak farm zaten yok. Arkadaş da bunun farkında zaten yazmış hepsini. CZ'de her yer ittifak farmcıları dolu. Bir yıldır beraber oynadığım klan da bu ittifakın içinde demiş. Bu arada bu arkadaş Zero'da oynuyor arkadaşlar. Daha sonra konuştuk biz bununla. TS'den falan da konuştuk yani. Bu arkadaş Zero'da oynuyor. Klan ismi falan verdi. Nick'ini söyledi, her şeyini söyledi ama tabii ki de sizlerle paylaşmayacağım bunu. Kesinlikle paylaşmam. Zaten adam askeri personel. Bu yazışmaları da paylaşmadan önce kendisinden izin aldım. Ama kimliğinin de gizli kalmasını istedi. Adam askeri personel her türlü çizer abi herifi ifşa edersek. Adam çizer yani. Neyse kankalarım devam edelim. Ben de arkadaşa şu cevabı verdim. Aslında toplu uzun bir cevap verdim ben ona. Böyle bir kere de yazsın okusun diye uğraştırmasın beni diye. Daha sonra adamın muhabbeti beni sardı yani bayağı konuştuk. TS'ye davet etti beni. TS'den de konuşmaya devam ettik. Neyse dostlar başlıyorum. Ben de ona şu cevabı vermişim. Üzülerek söylüyorum. Night Online'dan daha bataklık bir oyun daha yapılana kadar Night Online oynamaya devam edeceğiz. Çünkü piyasadaki hiçbir MMO oyunu Night Online kadar pay to win değil. Piyasadaki hiçbir MMO oyunu Night Online kadar pahalı değil. Hiçbir MMO oyununda Night Online kadar ilgisiz ve kirli bir yönetim yok. Hiçbir MMO oyununda Night Online'da olduğu kadar hile ve kalpazanlık yok. Dolandırıcılık yok, şerefsizlik yok demişim. Seni hayal kırıklığına uğratmak istemezdim ama maalesef Night Online benzeri bir oyun daha yok kankacım. Evet, Night Online benzeri bir oyun daha yok. Şimdi sevgili kankacım, ben de seninle aynı kafadayım. Aynı şeylerden şikayetçiyim. Yani aynı şeyler beni de mağdur ediyor. Oyundaki ittifak olsun, pay to win olsun, hile, hurda, bu tarz şerefsizlikler, kalpazanlıklar, insanlara güvenmemek falan. Bunlardan ben de çok şikayetçiyim ama yapacak bir şey yok. Elden de bir şey gelmiyor maalesef. Ya Usko oynayıp durumu kabulleneceğiz ya da PvP serverlarına geçeceğiz. Yani bu Private denen serverlar var ya Çakma Night Online. O oyunları oynayacağız ki oynarsak eminim ki daha fazla zevk alacağız. Bundan eminim yani. Çünkü PvP serverlarında ben daha önce oynadım. Gerçekten çok keyifli. Gerçekten çok eğlenceli geçiyor. Şimdi buradaki arkadaş da biz Instagram'dan bir yarım saat 40 dakika falan yazıştık, konuştuk yani. Daha sonra beni TS'ye davet etti. TS'den de konuşmaya devam ettik. Kendisi de hoş sohbet, kıyak bir arkadaş. Sohbeti, muhabbeti sardı yani. Bayağı konuştuk kendisiyle. Şimdi dostlar bu arkadaşın Night Online'daki hikayesini kısaca anlatacağım ki
Night Online'a başlama hikayesi zaten birçoğumuzun aynıdır diye düşünüyorum. 2004-2005 yıllarında işte internet kafede böyle başladığımız bir serüven oldu bu Night Online işi. Yıllarca oynadık, bıraktık, oynadık derken tekrardan bu oyuna başlıyorsun yani. Bırakmak çok büyük bir sıkıntı. Bırakmak diye bir şey yok. En fazla ara verebiliyorsun zaten. Evlendik, iş güç sahibi olduk, çoluk çocuk derken dön dolaş yine aynı Night Online'a geriye başladık. Ki bu arkadaşın da hikayesi aynı böyle olmuş. Adam okuyor, öğrencilik yıllarında oynamış, bırakmış, oynamış, bırakmış. İşini gücünü kuruyor, askeri personel oluyor, evleniyor. 2 tane çocuğu var herifin. Hala Night Online'a devam etmiş yani adam. Oynuyor da hala da oynuyor yani. Bu oyunu oynayanların birçoğunun yine çoluğu çocuğu var. Hepsi iş güç sahibi insanlar. Ama oyunu da bir türlü bırakamıyoruz arkadaşlar. Şimdi MMO dünyasında iki tür oyun vardır. Pay to win ve free to win. Yani bu şekilde ayrılmışlar. Sanırım şu an dünyadaki yapılmış en çok pay to win olan oyun Night Online'dır ve Rise Online'dır. Yani dünyaya genelleme yaptım ama hani Türkiye'de Night Online ve Rise Online çok fazla oynandığı için sadece bu ikisini örnek göstereceğim size. Türkiye'deki en çok pay to win olan Night Online, ardından Rise Online, sonra Metin 2 diye devam ediyor. Bu Google verileri ha. Türkiye'de yapılan bir anket sonucudur yani bu. Ben kendim götümden uydurmuyorum bunu bilginize. Ve şöyle bir sıkıntı daha var. Night Online kitlesi bu oyunu pay to win olduğu için oynuyor. Evet, bu da bir gerçek. Yani Türkiye'de oynanan pay to win oyunların %80'ini insanlar bilerek oynuyor. Sadece pay to win olduğu için oynuyor. Pay to win dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Kim daha çok emek yatırırsa değil de kim daha çok para yatırırsa daha güçlü olan bir oyun. Yani millet emek vermek istemiyor oyuna. Para yatırayım, emek verenleri tokatlayayım kafasında yani insanlar. Ki ben de oynuyorum bu oyunu ama hani pay to win kafasında değilim. Ki bu zaten gene Google verilerinden konuşacağım size. Ama dünya genelinde bir veri bu. Dünyadaki bütün MMO tarzı oyunların içinde pay to win olanları seçenlerin %80'i %90'ı falan öyle bir şeydi galiba. Pay to win olduğu için oynuyormuş. İnsanlara zorbalık yapmak, insanları taciz etmek için pay to win oyunları tercih ediyorlarmış. Bu da bir gerçek, yapılan anket yani gerçek araştırmadır bu. Edit yaparken bunu böyle Google'dan bulursam editin içerisine bunu da koyacağım arkadaşlar, görürsünüz. Yani Night Online böyle değişik bir oyun arkadaşlar. Bir de ben bu oyunda sırf zorbalık yapmak için çağrı eden adamları gördüm. Ve gerçekten böyle yani. Night Online kitlesi kadar böyle dandik bir kitle yoktur yani. Night Online'ın yarısı pay to win'ci. Yani millete zorbalık yapmak için oynuyor. Bir diğer yarısı pazarcı, farmcı. Oyundan para kazanmak için oynuyor. Zaten farmcıların şu an %90'ı hileci, cosper, hepsi çakal çukal tayfa. Pazarcılar desen onlar da aynı çete gibi 3 kuruşa alıp 5 kuruşa satıyorlar. 10 kuruşa satıyorlar hatta. Alırken itemi dibine kadar öldürüyorlar. Seni mağdur ediyorlar. Satarken de köklüyorlar boruyu. Bir de öyle bir döngüye sokuyorlar ki itemleri kaldırıyorlar, saklıyorlar falan. Zamanı geldiğinde satıyorlar falan. Değişik bir şey yani. Pazarcılık çok değişik bir şey arkadaşlar. Neyse biz devam edelim. Oyunun yarısı pay to win'ci demiştik. Oyunun bir yarısı pazarcı ve farmcı tayfa demiştik. Geriye kalan kısmı ise benim gibi aylık premium parası çıksın diyen tipler. Benim gibi yani. Günde bir iki saat takılayım. Boş boş gireyim. BDV'ye gireyim. JR'ye gireyim. İşte bir şeyler yapayım. Bir iki tur atayım kafasında olan insanlar. Hani emin olun biz bu kafada sadece pay to win için yani oyuna para yatıranların sadece yem oluyoruz arkadaşlar. Biz sadece şu an bu oyunda piyonuz. Evet biz bu oyunda piyonuz. Oyuna yüksek miktarda para yatıran adamların eğlencesiyiz biz. Evet bizler bir piyonuz arkadaşlar. Böyle 50 bin, 100 binlik, 200 binlik çarınız yoksa siz kesinlikle piyonsunuz. Oyuna yüksek miktarda para yatıran adamların eğlencesiyiz. Başka hiçbir şey değil. Bu eskiden de böyleydi. Şu anda böyle. Gelecekte de böyle olacak. Yani Entity Game yönetimi bu oyunu yaptığı sürece, Entity Game yönetimi bu oyunu yönettiği sürece bizler her zaman eğlence olacağız. Her zaman piyon olacağız. Yine de bu oyunu bile bile oynuyoruz arkadaşlar. Bile bile lades yapıyoruz. Bile bile kendimizi bu oyuna kaptırdık. Bu boktan oyunda hiçbir zaman dört dörtlük bir çarımız olmayacağını bile bile oynuyoruz bu oyunu. Bu sikik oyunda hiçbir zaman fark yaratıp adımızı duyuramayacağımızı bile bile hala oynuyoruz oyunu. Gidip de herhangi bir PvP serverda oynarsak çok daha fazla keyif alacağız. Ben bundan eminim ki daha önce PvP oynadım. Çok daha keyifli geçiyor. Ama nedense dön dolaş gene de bu sikik Gusko'yu oynuyorum. Ben de ayrı biriyim yani. Kendi kafamı sikeyim artık ne diyeyim yani arkadaşlar. Neyse arkadaşlar böyle bir saçma video yapmak istedim. Bu video aslında hepimizin hikayesini yansıtıyor. Hepimiz bunları bilerek oynuyoruz bu oyunu. Oyunun döngüsünü bilerek oynuyoruz. Ama neden hala oynuyoruz? Yani bakın mesela 10 dakika önce bir BDV'ye girmiştim. Bakın BDV'deki takım arkadaşlarımdakinin yazışmalarına bakın. Adamlar Cosper, DMZ yazmış.
İşte birisi OÇ yazmış. Öbürü hard cosp demiş. Karşı tarafta 4 tane pres vardı. 4'ü de cosper. 2 tane okçu vardı. İkisi de cosper. Her girdiğim BDV'de 2 tane 3 tane cosper denk geliyordu. Bugünkü BDV biraz fazla geldi yani. Ağır geldi. Dayanamadık arkadaşlar. Dayanamadık yani. Bakın şöyle çöp slotunda bile 3 tane cosper var. GM'ler mesela cosper'ları banladıktan sonra oyun düzelecek mi? Düzelmeyecek. Yine pay to win olmaya devam edecek. Neyse dostlar, yapacak bir şey yok. Oyun da böyle. Biz bu oyunu böyle kabullendik. Böyle oynuyoruz. Mal gibi oynuyoruz yani. Kusura bakmayın yani. Hakkınızı helal edin. Burada söylediğim şeyler bazılarınızın zoruna gidecek. Bazılarınız bana yorumlarda küfür edecek. Bazılarınız yorumlarda bana kızacak. Gelen küfürlere aynı şekilde karşılık veririm. Bilginiz olsun. Gelen hakaretlere aynı şekilde hakaret boyutunda karşılık veririm. Bilginiz olsun. Bunlar harici bütün eleştirilere açığım. Açığım yani. Ben de sizler gibi mağdurum aslında. Sizler de mağdursunuz. Bu oyunu oynayan birçok oyuncu mağdur. Mağdur oldukları halde bana kızacaklar. Bundan eminim. Neyse, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu oyunu ben bırakmayacağım. Hala oynamaya devam edeceğim. Çünkü malım yani.